Herkese merhabalar, Şehir Darı sayfasına hoş geldiniz. Bugün 18 Mart 2022 ve kovanımın genel durumunu kontrol edeceğim. Her zaman olduğu gibi kovanda kullanacağım aletleri dezenfekte ettikten sonra kovanımı kullanmaya başlayacağım. İkinci kovanı da aktif hale getirdiğim için kovanlarda oluşacak herhangi bir hastalığın birbirine geçmesini istemiyorum. Artık İstanbul'da hava sıcaklıkları normal düzeye döndü. Meteoroloji bugün ve yarın için bir hava sıcaklığına düşüş gösteriyor. Ama sonra tekrardan 18 dereceleri çıkacağı için bugün kovanıma ikinci kata atacağım. Kovanda daha rahat çalışmak için bölme tahtasını çıkartıp kontrollerimi bu şekilde devam edeceğim. İlk çıtamda arılar buradaki sırlanmış balları tüketmeye başlamışlar. Ve az bir miktarda açık nektar bulunuyor. Şu an hava çok değişken gittiği için sanıyorum bir yerlerden arılar nektar bulmaya başladı. Normalde İstanbul'a bu zamanda pek nektar gelmez. İkinci çıtamda da açık nektar ve kapalı nektar bulunuyor. Ve az miktarda polen mevcut. Şu an kovandaki tarlacı arı miktarı çoğaldığı için yoğun bir şekilde polen gelmeye başlaması lazım. Üçüncü çıtada ana arıyı görebilirsiniz. Ana arı buraya sıralı bir şekilde günlük yumurta bırakmış. Ve çıtanın üst taraflarında sırlanmış nektar bulunuyor. Çıtanın arka tarafı da günlük yumurtayla dolu. Zaten ana arı da burada olduğu için bu çıtaya çok fazla bakmayacağım. Ana arıyı rahatsız etmek istemiyorum. Zaten günlük yumurtaları da gördüğümüz için o yüzden daha fazla kontrol etmeye gerek yok. Dördüncü çıtada da kapalı yavru ve günlük yumurta mevcut. Ve biraz da erkek gözleri var. Erkek gözleri nasıl anlayacağız diye sorarsanız zaten işçi arılarınki petek hizasında oluyor. Erkek arı gözleri de gördüğünüz gibi tümsek tümsek. Bunları da açıp baktığımda herhangi bir varroa zararlısı görmedim. Kovanda bir varroa varsa mutlaka erkek gözlerin bir tanesinde veya iki tanesinde olur. Çünkü işçi arılar erkek gözlerine daha fazla arı sütü doldurduğu için buradaki varroa sayısı her zaman daha fazla olur. Varroa gördüğünüz zaman hemen ilaç atmamanızı tavsiye ederim. Çünkü kovanı ilaçlamak için varroa sayısının belli bir miktara gelmesi gerekiyor. Kovanınızda bilinçsizce yaptığınız varroa mücadelesi şöyle bir etkisi olacaktır. Attığınız ilaçtan ölmeyen varroa zararlısı ya da yumurtaları çatlayıp ölmediyse veya oradaki yaşayan varroa ölmediyse bu ilaca bağışıklık kazanıp sizin kovana attığınız ilaç miktarını daha fazla atmanıza gerektirecek. Attığınız ilaca bağışıklık kazanacak ve seneye aynı oranda attığınız ilaçta herhangi bir etki göstermeyecektir. Bundan dolayı da bu zararlar ilaca bağışıklık kazanmış olacak. Çünkü varroa bir grip gibi kovanızda asla bitmeyecek. Bitiremeyeceksiniz. Bittiği zaman da tekrardan başlayacak. O yüzden doğal yollarla mücadele ya da ırksal mücadele bu konudaki en etkili yöntemdir bana göre ve yaşadığım tecrübelere göre. 6. çıtada da kapalı yavru miktarı çok fazla olduğu için buradaki çıtayı yukarıya alacağım. Yalnız videoyu seyrederken fark ettim. Burada erkek gözleri var. Bunları imha etmeyi unuttum. İkinci kata çıta aldığınız zaman erkek gözlerini imha etmeniz gerekiyor. Araya ana arı ızgarası koyacağımız için erkek arı aşağı kata inemeyecek ve ölene kadar oradaki balları tüketecek. 7. çıtamda da ana arı buraya sıralı bir şekilde yumurta atmış. Çıtanın önü ve arkası günlük yumurtayla dolu. Ve çıtaların üst taraflarında biraz sırlanmış bal mevcut. 8. çıtamda da açık nektarla yoğun bir şekilde polen mevcut. Tarlacı arılar buraya sıralı bir şekilde polen taşımışlar. Yoğun bir şekilde polen geldiği için ana arı da durmadan yumurta atıyor. Normalde bugün oğul engelleme yöntemiyle kovana yoğun bir şekilde örülmüş çıta verecektim ama hava sıcaklığında bir dengesizlik olduğu için bu yapacağım işlemi biraz erteleyeceğim. Günlük yumurtayla komple polen dolu. Duvar çıtası da kapalı yavru, polen ve açık nektar bulunuyor. 10. ve 9. sıradaki çıtalarda yoğun bir şekilde polen var. Bu da tarlacı arılarımızın sayısının gitgide arttığını gösteriyor. Şimdi 9. sıraya geçen seneden öldürdüğüm kabartılmış petek vereceğim. Bunu buraya vermemdeki sebep şu. İşçi arılar 2. ve 9. sıra daha rahat şekilde çalışıyorlar. Ayrıyetten 10. sırada polen mevcut olduğu için ana arı buraya yumurta bırakacaktır. İkinci vereceğim kabartılmış peteği de 7. sıraya yerleştireceğim.
Eğer bu iki çıtayı yan yana koyarsam ana arı bir tanesine günlük yumurta bırakacak. Diğer kabartılmış peteği de tarlacı arılar polen dolduracaktır. Bunu da istemediğimiz için sıralamayı bu şekilde yapıyoruz. Vermiş olduğum çıtaların yan taraflarına da işaret koyuyorum ki eğer çıtaya baktığımda yönlerini karıştırırsam kovanda bir kargaşa yaratmasını istemediğim için kovanda bulunan çıtaların sadece bir yönüne işaret koyuyorum. Kovanda bulunan birinci çıtayı da ikinci kata alacağım. Bu yaptığım işlemle beraber kovandaki çıta sayısı 13'e çıkmış oldu. Aldığım çıtanın yerine de bir tane temel petek yerleştireceğim. Aslında temel petek öldürmeye ihtiyacım yok ama kovanda bulunan işçi arıların boş durmaması için ve dışarıda salkım yapmaması için kovana bir tane temel petek vereceğim ve yarım şerbetliği de temel peteğin yanına yerleştireceğim. İşçi arıların kovandaki balları tüketmemesi için ve kovana teşvik vermek amaçlı birebir oranda şerbet hazırlayıp veriyorum. Hem bu kovana bir teşvik sağlamış olacak hem de işçi arıların ve temel peteğin hızlı bir şekilde kabartmasına yardımcı olacak. Şimdi alt katta işim bitti. Buradaki çıtaları sıkıştırdıktan sonra ana arı ızgarasına yerleştireceğim. Bu birçok arıcı ana arı ızgarasını kullanmıyor ama nedenini bilmiyorum neden kullanmadıklarını. Bu ana arı ızgarasının şöyle bir güzelliği var. Daha doğrusu size şöyle bir fayda sağlayacak. Bal sağımı yapmak için kovanı açtığınızda ikinci katta bir sürprizle karşılaşmamanız yardımcı olacak. Bu sürpriz de ana arı yukarı çıkıp yavru atıyor bazen. Ve siz sağım yapmak için gittiğinizde sadece belli çıtaları sağımını gerçekleştiriyorsunuz ya da hiçbir tane çıtanın sağımını gerçekleştiremiyorsunuz. Ve 21 gün boyunca oradaki yavruların çıkmasını bekleyeceksiniz. Ben de böyle bir durumla karşılaşmamak için 3 senedir ana arı ızgarası kullanıyorum. Ana arı ızgarasının bir verilme yöntemi yok. Sadece ikinci kata atacağınız zaman koymanız gerekiyor. Sadece ana arı ızgarasını atarken plastik değil de metal kullanmamızı tavsiye ediyor Profesör Doktor Muhsin Doğaroğlu. Ve ana arı ızgarasını verirken de yanına birer santimlik bir çerçeve yapmamız lazım. Bu çerçeveyi de yaptığımız zaman arılar kovana propolis örmüyorlar. Bu vermiş olduğum ana arı ızgarasını geçen sene yapmıştım. Ölçüsünde ufak bir yanlışlık yaptığım için kovana büyük geldi. Bundan dolayı da diğer kovanımın ana arı ızgarasını yerleştireceğim. Bunu düzeltene kadar. Şimdi ana arı ızgarasını koyarken de bir kısmında propolis olduğunu göreceksiniz. Bunun nedeni de şu: diğer kovan Adana tipi bir kovan olduğu için çıta ölçülerinde çok büyük yanlışlıklar var. Bundan dolayı da arılar üst kata çıkamadığı için çıkamadıkları bütün yerlere propolis kaplıyor. Diğer görmüş olduğunuz ana ızgarasında herhangi bir propolis ya da bal mumu kaplamıyorlar arılar. Şimdi yukarı 4 tane çıta verdik ve burada bir oluşacak bir boşluk var. Bu boşluktan dolayı da bir ısı kaybı oluşacağı için oraya seren naylonu yerleştireceğim ve ikinci katı bu şekilde atacağım. Seren naylonu attığım yerde sadece 4 çıtalık bir boşluk var. Yukarıdaki çıta sıralaması şu şekilde olacak. Şimdi geçen seneden ikinci hasatta ayırmış olduğum komple bal dolu bir çıta mevcut. Bunu duvar çıtası olarak araya vereceğim. Ağırlığı 4-4,5 kilo kadar gelmekte. Tahmini olarak söylüyorum. Tartmadım çünkü. Bu çıtayı ikinci katı atmak için ayırmıştım. Zaten şu an alt katta bulunan balla beraber yaklaşık bir 10 kiloya yakın bir bal mevcut. Bu da şu an bal akımına kadar arı için yeterli bir miktar. Ben bu balı tam sırlanmadığı için buzdolabında saklıyordum. Bundan dolayı streç filmler biraz çıtaya yapışmış. Streçe yapışan balları da ben tüketeceğim, arıya vermeyeceğim. Şimdi bir de streç filmleri atmak için kovana bir iş vermeyelim. Buradaki duvar çıtasını direkt 10. sıraya yerleştireceğim. Ben sıralamayı sağdan sola doğru yapıyorum. Bunu bir olarak da kabul edebilirsiniz. Benim bulunduğum bölgedeki flora çok zengin olduğu için arıların yapmış olduğu bal türü çok çiçekli bal türüne giriyor ve çok lezzetli. Bundan dolayı da bu streçleri heba etmeyeceğim. Geçen sene ikinci hasattan ayırdığımız için verdiğimiz balda şeker yok, tamamen doğal bal. Balların tadına baktıktan sonra ellerime dezenfektan sıkıp sterilize ettikten sonra kovanıma kontrolüne devam edeceğim. Şimdi ikinci katın sıralaması şu şekilde olacak. İlk sırada duvar çıtası olacak. İkinci sırada kapalı yavrulu çıta olacak. Üçüncü sırada da kapalı yavrulu çıta olacak. Dördüncü sıraya da aşağıdan çekmiş olduğum ballı çıtayı yerleştireceğim. Eğer elinizde ballı çıta mevcut değilse birinci ve dördüncü sıraya kabartılmış petek koymanız gerekiyor. Kesinlikle yavruların yanlarına temel petek koymayın arkadaşlar. Mutlaka kabartılmış petek olması gerekiyor. Yoksa bu sayede ısıyı sağlayamazsınız. Ve yukarı işçi arının çıkmasına neden olacağınız için burada yoğun bir kargaşaya neden olursunuz.
Bu da arıların huzursuz olmasına neden olacak. 4. çıtayı da hizaya aldıktan sonra çıtanın yanına bölme tahtasını yerleştireceğim ve 2. katı 2 tane çuvalla komple saracağım. Buradaki arıların üşümemesi için. Bu yan tarafta oluşacak boşluktan dolayı bir ısı kaybı gerçekleşecektir. Bunu da engellemek için yastıklama yöntemiyle çuvalla saracağım. Şu an kovana çift kat yalıtım yapmış olduk. En üstte de hava sıcaklığı düşeceği için yapmış olduğum yastığı yerleştireceğim. Bu yastığı haftaya alacağım çünkü haftaya hava sıcaklıkları normale dönüyor. Bu hafta yoğunluktan ardıç katranıyla uçucu yağları vermeyi unuttum. Bir sonraki hafta varroa ile mücadele için tekrardan ardıç katranı vereceğim. Sadece bu hafta unuttum. Bu haftaki yapacağım kontroller bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.